Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine muhteşem bir çanta projesiyle karşınızdayım. Önce bir çantamı göstermek istiyorum haliyle size. Arkadaşlar inanın örgü örmeye yeni başlayanların dahi çok rahatlıkla örebileceği bir çanta. Alt kısım tamamen sık iğneden oluşuyor. Diğer geri kalan kısımlar ise küçük küçük kutucuklardan oluşuyor. Bakın hemen şöyle bir çantamı size göstereyim. Bakın çantamızın alt kısmında keçe var ama şöyle bir içini göstereyim size. Bakın arkadaşlar çantada astar yok ama bakın içini tabanını gösterdiğim zaman keçeden eser de yok. Bunun çok ince bir püf noktası var. Bunu da videonun ilerleyen aşamalarında sizlere anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Hemen bakın çantanın ölçülerini vermek istiyorum size. Çantamızın eni 56 santim, yüksekliği ise 42 santimden oluşuyor. Şayet siz daha küçük yahut daha büyük bir çanta elde etmek istiyorsanız bakın tabanı yapmaya başladığımızda 40 adet zincirle başladık. Daha küçük bir çanta elde etmek istiyorsanız zincir sayınızı azaltabilirsiniz. Yahut daha büyük bir çanta elde etmek istiyorsanız lütfen zincir sayınızı arttırın. Bakın hemen yine bir çantamı şöyle bir göstereyim size ve ardından hızlıca çantamızın yapımına geçelim. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine bir iplerimi göstererek başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde kağıt bir ip kullandım çantamı örerken. Kullandığım kağıt ip arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kalın bir kağıt ip. Bu ipi arkadaşlar ben çile şeklinde aldım ve kendim yumak haline getirdim. Bu haliyle aldığınız zaman çok daha ekonomik oluyor. Bu konuda bir bilginiz olsun. Bir pullu ipimi de göstermek istiyorum arkadaşlar size. Pullu ipim de arkadaşlar koton ip üzerine bakın yerleştirilmiş çok küçük ve onun bir büyüğü iki farklı boyda olan pullardan oluşan bir ip. Ben siyah pul tercih ettim arkadaşlar. Yine aynı şekilde ipin rengi siyah olup da pulları farklı renkte olan ipler de var. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi çantanın tabanını yaparken ben pullu ip kullanmayacağım. Sizler dilerseniz taban kısmını da pullu ip kullanabilirsiniz. Sadece çantanın gövde kısmına geçtiğim zaman pullu iple birlikte kağıt ipimi birleştirip öreceğim. Şimdi kullanacağım tığ numarası arkadaşlar 4 numara bir tığ. Bir de arkadaşlar bakın şöyle 5 adet işaretleyiciye ihtiyacımız olacak. Hemen pul ipimi bir kenara bırakıp arkadaşlar bir başlamak istiyorum. Şöyle işaretleyicimi de öncelikle bir kenara bırakayım. Şimdi ben 40 adet zincirle başladım. Bunun için arkadaşlar bakın ilk birinci zincirinizi çekin ve bunu güzelce bir sıkılayın. Şöyle şurayı bir düzelteyim arkadaşlar. Biraz yukarıdan çekeyim alt kısmı çünkü biraz deforme olmuş ipin. Bakın ilk zincirinizi çektiğinizde bunu bir miktar sıkılayın arkadaşlar. Bu bizim başlangıçtaki kilit zincirimiz olacak. Dolayısıyla şimdi çekeceğimiz 40 adet zincire bu zinciri dahil etmeyeceğiz. Bir de arkadaşlar kağıt ip yapı gereği çok sıkı örülmeyi sevmez. Çok sıkı örmeyin lütfen çantanızı. Başlangıçta zaten ilk çektiğimiz zincirlerin her zamanki elimizin sıkılığından zaten bir tık gevşek olması gerekiyor ki ilk sırayı rahat örebilelim. Bakın hemen 40 adet zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 38, 39, 40. Şimdi arkadaşlar bakın 40 adet zincirinizi çektikten sonra bakın şöyle bir ince tığımı alayım. Şimdi bakın bizim zincirimizin şu şekilde bir düz yüzeyi var. Bir de arkasını çevirdiğiniz zaman bakın ters yüzeyi var. Ters yüzeyinde şu tek başına duran iplere batmak suretiyle bakın bir sıra boyunca sık iğnelerimizi yapacağız. Bakın şuradaki göstermiş olduğum tek başına duran iplere basacaksınız. Şimdi 40 adet zincirinizi çektikten sonra arkadaşlar tamamen birinci sıraya yükselti verme amacıyla bir adet daha zincir çekin.
Bu zincirimizi dediğim gibi yükselti amacıyla kullanacağız. Ardından bakın örgünüzün ters tarafını çevirin. Bu son çektiğimiz zincir değil, bundan bir önceki zincirin az önce göstermiş olduğum zincirin ters yüzeyindeki tek başına duran ipinin içerisine girin. Bir adet ilmek alın ve bu tığınızın üzerindeki 2 ilmeği tek seferde çekerek sık iğnenizi yapın. Şimdi hemen yanına bir adet daha bir sonraki zincire. Bakın şöyle bir adet daha öncelikle sık iğnemizi yapalım arkadaşlar. Ardından ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bakın şu şekilde kırmızı işaretleyicimi takacağım. Sadece birinci sıraya mahsus olmak üzere bu kırmızı işaretleyicimi taktığım nokta benim hem başlangıç ve bitiş noktam olacak hem de aynı zamanda buraya geldiğimizde artık arttırmalarımızı yapacağız. Bakın arkadaşlar 2 adet sık iğnemi yaptım. Hemen bir sonraki boşluğa giriyorum. Bakın buraya da bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar son zincirimiz hariç her zincirin göstermiş olduğum şu tersteki tek başına duran ipine girip bir adet ilmek almak suretiyle sık iğnelerimizi yapıp geri gelelim. Bakın son zincirime geldim. Son zincirinize geldiğiniz zaman buradaki boşluğa arkadaşlar 3 adet sık iğne yapıyorsunuz. Bakın 1, 2, 3. Şimdi yapmış olduğum bu 3 adet sık iğnenin bakın şöyle sonuncusuna ve birincisine birer adet işaretleyici takacağım. Yani bu son zincire 3 adet sık iğne yaptım ya arkadaşlar. Bu sık iğnelerin birincisine ve de üçüncüsüne şu şekilde işaretleyicimi taktım arkadaşlar. Buralara geldiğim zaman benim arttırma yapacağım anlamına geliyor. Şimdi geri kalan zincirlere yine birer adet sık iğne yapacağız. Şimdi geri kalan zincirden kastım şu arkadaşlar. Bakın 3 adet zincirinizi yaptınız, pardon sık iğnenizi yaptınız ya arkadaşlar. Örgünün şimdi diğer tarafıyla, zincirin diğer tarafıyla bakın devam edeceğiz. Her sık iğnenin karşısındaki boşluğa girip yine birer adet sık iğnelerimizi yapacağız. Bakın son zincirimize 3 adet sık iğne yapmıştık. Bakın hemen 3 adet sık iğne yaptığım zincirden bir önceki zincirim burası. Hemen buraya giriyorum. Bakın buraya bir adet sık iğnemi yapıyorum. Dolayısıyla bakın her sık iğnenin karşısına girip bir adet sık iğne yapmış olacaksınız. İlk sıra bizi biraz böyle bir zorlayacak. Şimdi bakın her boşluğa girip şimdi sadece bir adet sık iğne yapacağım. Şimdi ta ki şöyle bir ipim sökülmesin. Ta ki şu işaretleyicimin takılı olduğu sık iğnenin karşısına gelene kadar. Şimdi arkadaşlar dikdörtgen tabanlı mantık şudur. Bir köşeye ne yapıyorsanız diğer köşeye de aynısını yapmak zorundasınız. Bakın biz bu köşede zincirimize 3 adet sık iğne yaptık. Ama başlangıçta burada ne yapmıştık? Bir adet sık iğne yapmıştık. Dolayısıyla ne yapacağız? Bakın şu sıra boyunca her boşluğumuza girip bir adet sık iğne yapacağız. Ta ki İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin şuradaki boşluğuna gelene kadar. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bu boşluğa 2 adet sık iğne yapacağız ki diğer kenar gibi 3'e tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle birer adet sık iğnelerimizi yapalım. Son sık iğnemizde tekrardan görüşeceğiz. Bakın, her sık iğnenin karşısına yine birer adet sık iğnelerimi yaparak sırayı tamamladım. Arada şu şekilde arkadaşlar elinizle düzelterek bir el ütüsü yapın. Şimdi bakın. İlk yapmış olduğum sık iğnenin hemen karşısındaki noktadayım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Bakın bir kenara ne yapıyorsak diğer kenara da onu yapmak zorundayız demiştik. Bakın burada 3 adet sık iğnemiz var. Ama buraya başlangıçta bir adet sık iğne yapmıştık. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu sık iğnenin hemen karşısındaki boşluğa girip 2 adet daha sık iğne yapacağız ki burayı da 3'e tamamlayalım. Bakın 2 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi 2 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra arkadaşlar bu 2 sık iğnenin birincisine şu şekilde işaretleyicinizi takın. Çünkü bir sonraki sırada burası bizim arttırma noktamız olacak. Şimdi bakın sırayı tamamladık. Ne demiştik? Kırmızı işaretleyicim sadece birinci sıraya mahsus olmak üzere. Hem arttırma noktam olacak
hem de başlangıç ve bitiş noktam olacak. Bakın hemen bu kırmızı işaretleyiciyi çıkarıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Dolayısıyla bakın arkadaşlar, sıra birleştirme yapmayacağız. Spiral bir şekilde döneceğiz. Dolayısıyla bakın herhangi bir zincir çekmeyeceğim. Hemen işaretleyicimi çıkarmış olduğum boşluğa bakın ne dedim? Hem başlangıç ve bitiş noktam hem de arttırma noktam dedim. Hemen buraya 3 adet sık iğnemi yapıyorum. Bakın arttırmış oldum. Bu 3 adet sık iğnenin hemen birincisine yine kırmızı işaretleyicimi takıyorum. Bakın birincisine takıyorum. Neden? Çünkü bu artık benim sadece ve sadece başlangıç ve bitiş noktamı temsil edecek. Şimdi bir diğer işaretleyicimi daha alıyorum. Bakın bunu da ikinciye takıyorum. Yani ortadaki sık iğneme takıyorum. Artık bu benim sadece arttırma noktam olacak. Yani bu sıradan itibaren kırmızı işaretleyici sadece başlangıç ve bitiş noktası, diğer işaretleyiciler ise arttırma noktalarımız olacak. Şimdi arkadaşlar, arttırma noktaları olarak belirlediğimiz işaretleyicilere geldiğimizde her defasında 3 adet sık iğne yapacağız aynı boşluğun içerisine ve ortadaki sık iğneye, yani ikinci sık iğneye yine işaretleyicimizi takacağız. Şimdi bakın, bu sırada arttırmamızı yaptık. Ortadaki sık iğnemize bakın yine bir sonraki sıranın arttırma noktası olarak işaretleyicimizi taktık. Geri kalan boşluklara her birine birer defa batmak suretiyle bakın sık iğnelerimizi yapacağız. Ta ki bir diğer işaretleyiciye gelene kadar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bir sonraki işaretleyiciye gelene kadar dümdüz her boşluğa birer adet sık iğnelerimizi yapıp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın, her sık iğnenin tepe boşluğuna sadece birer adet sık iğne yaparak bakın işaretleyicime kadar geldim. İşaretleyicimin olduğu yerdeki bakın boşluğa işaretleyicimi çıkardım öncelikle. Bakın buradaki boşluğa yine 3 adet sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. Şimdi 3 adet sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar bakın işaretleyicinizi yine ikinci yapmış olduğunuz sık iğnenin tepe boşluğuna batın. Burası yine bizim arttırma noktamız olacak. Bakın ardından arada bir tane sık iğnemiz var. Bu sık iğneyi yine bir adet sık iğne yapıyoruz ve bir sonraki işaretleyiciye gelmiş oluyoruz. Hemen yeniden bu işaretleyicimizi çıkaralım ve işaretleyiciyi çıkardığımız boşluğa yine 3 adet sık iğne yapalım. Bakın 1, 2, 3. Şimdi 3 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra arkadaşlar yine ortadaki sık iğneniz olan ikinci sık iğneye işaretleyicinizi yeniden takın. Şimdi buradan sonra arkadaşlar yine bir sıra boyunca ta ki bakın şu yeşil renkli işaretleyicimize gelene kadar her bir sık iğnenin tepe boşluğuna sadece bir adet sık iğne yaparak devam edelim. Bakın yeşil işaretleyicime geldim. Hemen bunu çıkarıyorum. Bu boşluğa arkadaşlar bakın yine 3 adet sık iğne yapacağım. Bakın 1, aynı boşluğa ikinci sık iğnem ve aynı boşluğa bakın şu şekilde üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Hemen işaretleyicinizi yine ikinci yapmış olduğunuz sık iğnenin tepe boşluğuna takın. Ardından arkadaşlar bakın, şuradaki bir adet sık iğnemi önce yapıyorum. Ardından bakın kırmızı işaretleyicimi çıkarıyorum. Kırmızı işaretleyicimin olduğu boşluğa yine bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ve aynı boşluğa hemen işaretleyicimi geri takıyorum arkadaşlar. Ne dedik? Kırmızı işaretleyicimiz artık bizim ilk sıra hariç arttırma noktamız olmayacak dedik. Sadece başlangıç ve bitiş noktamızı bilebilmek adına arkadaşlar bu işaretleyiciyi takıyorum. Çünkü spiral olarak döndüğümüz için nerede başladığımızı, nerede bittiğimizi bilelim diye. Bakın arkadaşlar sıradaki işaretleyici hemen bakın benim arttırma noktam. Bunu çıkardım ve bu boşluğa bakın şu şekilde yine
3 adet arttırmamı yapıyorum ve ardından bakın hemen ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna yine işaretleyicimi takıyorum. Şimdi arkadaşlar bu mantıkla devam ederek çantanızın tabanını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Her işaretleyiciye geldiğinizde işaretleyicinizin olduğu boşluğa yine 3 adet sık iğnenizi yaparsınız. Aynı boşluğa 3 adet sık iğnenizi yaparsınız. Ardından ikinci yani ortadaki yapmış olduğunuz sık iğneye işaretleyicinizi takarsınız. Yani her defasında arkadaşlar arttırmalarımızı bu 3 adet arttırmanın ortasındaki sık iğneye yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek çantanızın tabanını istediğiniz boyuta kadar büyütebilirsiniz. Dolayısıyla tabanımızı bir miktar örelim, ardından geri gelelim. Arkadaşlar 10 tur olarak yani 10 sıra olarak tabanımı ördüm. Bu miktar benim için yeterli. Sizler dilerseniz bakın videonun başında anlatmış olduğum arttırma tekniğiyle yine çantanızın tabanını istediğiniz boyuta kadar büyütebilirsiniz. Hemen bir ölçülerini vereyim arkadaşlar size. Bakın uzun kenarı 44 santim, pardon evet uzun kenarı 44 santim, kısa kenarı ise 14 santim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi artık çantanın gövde kısmına geçeceğim. Yapacağımız tek şey şu köşelere geldiğimizde arttırma yapmamak. Tek fark bu. Bir de arkadaşlar pullu ipimize geçeceğiz. Hemen şu köşelerdeki işaretleyicileri çıkarıyorum. Çünkü artık bunlarla işim kalmadı. Çünkü arttırma dediğim gibi yapmayacağım. Şimdi bakın. Başlangıç ve bitiş noktamı temsil eden şu kırmızı işaretleyicinin hemen önündeki sık iğnedeyim arkadaşlar. Bu demektir ki artık ben yeni sıraya geçiyorum. Şimdi yeni sıraya geçeceğim için bakın pullu ipime başlayacağım demiştim. Şöyle pullu ipimin ucunu bulayım. Arkadaşlar bakın ben şu şekilde yapıyorum. Şöyle bir örgümü öncelikle bir ters çeviriyorum. Bakın son yapmış olduğum sık iğne burası. Hemen pullu ipimi buradan geçireceğim öncelikle. Buraya bir düğüm atacağım. Bu arada burası tabanımın ters yüzeyi arkadaşlar. İpimi arkaya doğru çektim ki düğümüm arka tarafta kalsın diye. Bakın şu şekilde bir ipimizi bağladık. Ardından arkadaşlar bakın öncelikle bir işaretleyicimi çıkaracağım ama spiral olarak döneceğim için yine işaretleyicimi takacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu göstereyim, yine ince tığımı bir alayım. Arkadaşlar şimdi bakın sık iğnelerimizi yaparken şimdiye kadar bir önceki sırada yapmış olduğumuz sık iğnelerin bakın şu şekilde hep tepe noktalarına batarak sık iğnelerimizi yaptık. Sadece bu sıraya mahsus olmak üzere arkadaşlar. Bu sık iğnelerin bakın şöyle tığınızı geçirdiğinizde bakın 2 adet ip oluşuyor. Biz arkadaki kanada batacağız. Ardından bakın bu kanadın hemen altında şurada tek başına duran bir ip daha var. Bakın buraya da. Yani şu görünen başak deseninin arkadaşlar içinden geçeceksiniz. Ardından hem bu arkadaki kanadı alacaksınız hem de onun bir altındaki bakın şurada tek başına duran çizgi şeklinde ipler var. Bakın şöyle açarak göstereyim size, siyah ip olduğu için belki net görünmüyordur. Bakın şu arkadaki kanadın ipi, tığınızı devam ettirdiğinizde bakın hemen burada bir ip daha var. Bunun da içinden geçmek suretiyle yine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Farklı hiçbir şey yapmayacağız. Sadece dediğim gibi bu sıraya mahsus arka kanat ve arka kanadın altındaki şu tek başına duran ipin içerisinden geçeceğiz. Bakın hemen birlikte bir başlayalım. Şöyle bir yaparsam daha rahat öreceğim gibi geliyor bana. Bakın arkadaşlar. Hemen sıradaki sık iğnem, bakın hemen benim zaten başlangıç ve bitiş noktama ait olan sık iğne, yani yeni sıra. Bakın hemen buradaki tepeden görünen zincir deseninin içerisinden geçiyorum ve altta kalan bakın şurada tek başına duran ipin de içerisinden geçip bir adet ilmek alıyorum. Ardından sık iğnemi yapıyorum. Hemen buraya yine işaretleyicimi takacağım arkadaşlar. Bu benim başlangıç ve bitiş noktamı yine temsil edecek. Bakın farklı hiçbir şey yapmayacağım. Ardından bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bakın arkadaki kanada giriyorum ve alttaki ipten de geçmek suretiyle sık iğnemi yapıyorum. Yani bu sırada arkadaşlar ön kanatlara çalışmıyorsunuz. Sadece
şu arka kanat ve arka kanadın altındaki ipin içerisinden geçiyorsunuz. Bakın hemen bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar birinci sırayı bitirelim bir öncelikle. Bir tur bitirelim. Ardından ikinci sırada yeniden görüşelim. Ama çantanın gövdesine geçtikten sonra ilk sırada arka loblara bir de arka kanatların altındaki ipe batmak suretiyle bakın sık iğnelerimizi yaptık. Bakın birinci sıranın sonundayım. Hemen size ikinci sıranın bir başlangıcını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok farklı bir şey yapmayacağız burada. Bir saniye arkadaşlar, şurayı bir düzeltmem lazım. Pullu ipimi örememişim. Şöyle bir saniye, bir hemen birlikte. Evet, bu sonuncu sık iğnemizde ilk sıramızın. Şimdi arkadaşlar bakın, ilk sırada arka loblara battık. Bu sıradan itibaren artık normal nereye basmamız gerekiyorsa oraya batacağız. Bakın her sık iğnenin şu şekilde tepe noktası var. Bu tepe noktalara batmak suretiyle yine spiral bir şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğneye öncelikle şu ikinci sık iğnemi yaptıktan sonra hemen bakın işaretleyicimi takacağım. Yine bu benim başlangıç ve bitiş noktam olacak. Şimdi spiral bir şekilde döndüğümüz için arkadaşlar sizin de bu şekilde bir işaretleyici takmanızı tavsiye ederim. Bu bir çengelli iğne de olabilir arkadaşlar. Sadece bakın bu sıradan itibaren dümdüz direkt her sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne yapmak suretiyle sık iğnelerimizi yapacağız. Yalnız arkadaşlar bu aşamada size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu çantanın tabanının tok durmasını istiyorum. Ama aynı zamanda bu çantaya da astar yapmak istemiyorum. Şimdi çantanın tabanına, bakın çantanın tabanına, burası bizim düz yüzeyimiz. Çantanın iç tarafında kalacak yüzey burası. Bakın keçe yerleştirdiğiniz zaman astar olmadığı için çantanın içinde bu keçe görüntüsü yer alacak. Şimdi beni bu tür görüntüler açıkçası rahatsız ediyor. Dolayısıyla bakın ikinci bir taban ördüm. Şimdi ilk tabanımız hatırlarsanız arkadaşlar 10 tur şeklinde örmüştük. Yani 10 sıra örmüştük. Bakın ikinci tabanı 9 sıra ördüm. Yani birinci tabandan bir sıra eksik ördüm. Şimdi arkadaşlar çantanın altına yerleştireceğim keçeyi de ikinci tabanın ölçülerinden birer santim eksik olacak şekilde. Daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Dört bir taraftan birer santim eksik kalacak şekilde. Yani toplamda bakın çantamın şu an ikinci tabanının ölçüsü mesela uzun kenar 43 ya arkadaşlar. 2 santim eksik 41 santim kestim. Kısa kenarı ise bakın 14 santim, hatta 13,5-14 santim. Kısa kenarını da 12 santim olarak kestim. Yani dört bir taraftan birer santim eksik gelecek şekilde kestim. Şimdi bakın öncelikle şu ikinci tabanın bir bitirilişini göstereyim arkadaşlar size. Başlangıç ve bitiş noktama geldikten sonra hemen önüme gelen İlk sıranın başlangıcı olan sık iğnenin tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bakın arkadaşlar bitişi bu şekilde yapıyoruz. Ardından bir adet zincir çekin arkadaşlar. Ve şöyle bir miktar ipinizi gizleyebileceğiniz bir miktar bırakıp ardından ipinizi kesebilirsiniz. Öncelikle hemen şu ipi bir arkaya çekeceğim arkadaşlar. Şöyle müsaadenizle ince bir tığla. Çok fazla yürütmeyeceğim. Çünkü zaten birleştirme yapacağımız için diğer çanta tabanıyla tabanın iki tabanın arasında kalacağından çok bir gizlememizi gerektiren de durum yok. Sadece şöyle bir miktar içe çekersek yeterli. Şimdi arkadaşlar bakın. Normal ipimle, bakın normal ipimle dikeceğim. Sizler dilerseniz dikiş iğnesi de kullanabilirsiniz. Onun içinde herhangi bir sakınca yok. Bakın normal çantamı örmüş olduğum kağıt ipimi şöyle bir etamin iğnesine geçireceğim. İlk aşamada ipimi çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde çünkü size bir göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ucuna yine bir düğüm atacağım. Atmasanız da olur. Kağıt ip çünkü çok sökülen bir ip değildir. Şimdi arkadaşlar
Bakın bu benim ikinci tabanım. Tabanımın düz yüzeyini yine çantanın iç tarafına getireceğim. Yani şu ters yüzeyler yüz yüze bakacak şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şimdi keçenizi yerleştirin. Ardından bakın çantanızın ikinci örmüş olduğunuz tabanını bakın şu şekilde yerleştirin. Ama ben öncelikle şöyle yapıyorum. Bakın ikinci tabanın şöyle bir önce alt yüzeyinden biraz ipimi yürüteceğim ki şu ipimin ucundaki düğüm altta kalsın. Bakın şöyle bırakacağım. Şimdi özel bir dikiş tekniği yok. Sizler bildiğiniz yöntemle dikebilirsiniz. Ben sadece nasıl dikeceğimi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar hemen en yakın olan şurada bakın zincir başak görünümlü zincir desenlerimiz var. Bakın hemen ilk zincirin şu şekilde ortasından çıktım. Dolayısıyla ipimi bir yukarı çıkarmış oldum. Ardından arkadaşlar şimdi kameranın yanında önünde çok düzgün dikemeyebilirim. Onun için bir kısım göstereceğim size. Bakın bir sonraki zincirin içerisine girdim. Ardından bakın alttaki ipten şöyle bir miktar yürüttüm. Ama tabii iğnem kalın olduğu için evet. Ardından bakın bir sonraki başağın içerisinden çıkacağım. Bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. Hemen bu arada arkadaşlar bakın keçeyi ayrıca dikmeyeceğim. Zaten iki tabanın arasına sıkışacağı için bu keçede herhangi bir oynama olmayacak. Dolayısıyla kesmeye de gerek yok. Bakın şöyle bir sonraki başağın içerisine geçeceğim. Şöyle iğnemi çıkaracağım. Ardından bakın denk gelen yer neresi? Şurası. Hemen şuradan şöyle bir gir çık yapıyorum. Dediğim gibi özel bir dikme tekniği yok. Onun için size uzun uzun göstermeyeceğim. Sizler kendi bildiğiniz herhangi bir yöntemle de dikebilirsiniz. Yalnız sizden ricam çantanın yüzeyine ipinizi çok çıkarmamaya çalışın ki çantanın desenini bozmayalım. Şimdi arkadaşlar şunu ben daha sonra dikmeye devam edeceğim. Çantanın bakın bu sıradan bir önceki sıradan itibaren artık biz çantanın gövde kısmına geçtiğimiz için köşelerde arttırmaları bırakmıştık. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bir süre sonra örmeye devam ettikten bir süre sonra çantamız yukarı doğru yükselmeye başlayacak. Dolayısıyla çantamızın gövdesi oluşacak. Şimdi tabandan sonraki kısım için ben 15 santim kadar sık iğne örmeyi planlıyorum. Bu miktarı örüp ardından geri geleceğim. Çantanın tabanından sonra çantanın gövdesine ait sık iğne miktarını bakın bir miktar ördüm. Şimdi ben bunu 15 santim olarak yapmayı planlıyordum ama bu miktar bana yeterli göründü. Toplamda arkadaşlar birlikte bakın bir sayalım. Şu tabandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra örmüşüm. Şimdi hemen size bu miktarın 1 santim cinsinden uzunluğunu da vereyim arkadaşlar. Dediğim gibi ben 15 santim olarak yapmayı planlamıştım ama bu miktar bana artık yeterli göründü. Bakın hemen santim olarak da ölçelim arkadaşlar. Yaklaşık bir 13,5-14 santim kadar örmüşüm. Şimdi arkadaşlar bakın bu aşamada ben çantanın tabanını ve ördüğüm kadarıyla şu gövde kısmını bir buharlı ütüyle ütüledim. Bu konuda da bir bilginiz olsun. Şimdi gövde kısmını ütülemeseniz bile taban kısmını ütülemenizi tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar çantanın derinliği arttıkça bakın tabanı ütülemeniz zorlaşacak. Dolayısıyla bu aşamada çantanızın tabanını bir ütülerseniz daha rahat ütülersiniz sonraki aşamada. Şimdi bakın arkadaşlar şimdiye kadar şöyle bir kadraja şu şekilde bir sığdırayım. Şimdiye kadar hep spiral şekilde ördük arkadaşlar. Bakın bu aşamadan itibaren artık spiral örmeyeceğiz. Sıra sonlarında birleştirme yapacağız. Şimdi hemen şu kırmızı işaretleyicimi çıkarayım. Bakın bu benim bir mikrofonumu kontrol edeyim. Evet. Bu benim başlangıç ve bitiş noktamı temsil ediyordu. Şimdi spiral olarak ördüğümüz için arkadaşlar bakın şurada bir yükseklik yani kot farkı oluştu. Bunu bertaraf etmek için bakın sıradaki boşluk benim yeni sıramın boşluğu. Hemen bu yeni sıranın boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Ardından tığımda bekleyen ilmekten kaydırarak bakın şu şekilde
kot farkını öncelikle bir bertaraf ediyorum. Şimdi bu sıradan itibaren arkadaşlar kutucuklarımızı yapmaya başlayacağız. Bunun için arkadaşlar bakın öncelikle bir 3 adet zincir çekelim. Bu 3 adet zincirin 2 zinciri kutucuğun bakın yüksekliğini meydana getirecek. Diğer çektiğimiz 3. zincir ise şu yukarı kısmını temsil edecek. Şimdi arkadaşlar tığınızın üzerine bir adet ilmek alın. Kutucuklarımızı yaparken ikili trabzan yapacağız. Bakın hemen sıradaki boşluğum benim burası. Burayı atlayıp bir sonraki boşluğa batacağım. Bakın sıradaki boşluğa batıyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek oluştu. İlk 2 ilmeği birlikte. Sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kutucuklar arasında birer adet zincir çekiyoruz. Bakın hemen bir adet zincirimizi çekelim. Ardından tığımızın üzerine yeniden bir adet ilmek alalım. Bakın sıradaki benim sık iğnem burası. Burayı atlayıp bir sonrakine batacağım. Hemen ilmeğimi yeniden doladım. Sonraki boşluğa, yani ilk boşluğu atladım, ondan sonraki boşluğa girip bakın ikili trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın bir adet zincir çektim. Dediğim gibi kutucukları arasında sadece bir adet zincir olacak. İpimi tığımın üzerine bir kere doladım. Sıradaki boşluğum burası. Burayı atlıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna giriyorum. Ve bakın şu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz. Çünkü artık spiral dönmeyeceğiz dediğim gibi. Birleştirme yapacağız. Şimdi sırayı bir tamamlayalım, ardından sıra sonunda yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın sıranın sonuna geldim. En son şurada benim son bir adet sık iğnemin tepe noktası kaldı. Artık buraya herhangi bir kafes yapmayacağım. Şimdi bakın bir adet zincir çekiyorum öncelikle. Ardından bakın 3 adet zincir çekmiştim başlangıçta. Bunun alttan ikinci sık iğnesinin, ikinci zincirinin bakın şu şekilde içine giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum buradan. Ardından tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bakın birleştirmemiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonundaki birleştirmeler bu şekilde. Şimdi yeni sıraya geçerken yine 3 adet zincirle başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Şimdi 3 adet zincirinizi çektikten sonra arkadaşlar bakın şöyle ince bir tığ alayım müsaadenizle. Şimdi bakın ilk trabzanımızın tepe noktası bakın şurası. Şurada gösterebiliyorum değil mi arkadaşlar umarım. Şimdi bakın buradaki boşluğa batmayın arkadaşlar. Buradaki boşluk bakın dikkat ederseniz trabzanımızın çok hafif sağ tarafında kalıyor. Buraya batarsanız yeni yapmış olduğunuz trabzan bir alttaki trabzanın bakın hafif sağına doğru kayar. Dolayısıyla bakın arkadaşlar bu trabzanın şu şekilde tam ortasından girin. Bakın tam şu ortadan girerek trabzanlarınızı yapın. Bakın hatta şöyle bu tığım takılıyor. Bakın hemen bir sonrakini göstereyim size. Bakın bir sonrakinin tepe boşluğu normal koşullarda burası. Buradaki boşluğa girmeyin arkadaşlar. Trabzanımızın bakın en üstünde şöyle bakın tam bir boşluk var. Şuradaki V şekli arkadaşlar. Zincirimizin şuradaki iki ipinin arasına batarak lütfen trabzanlarınızı yapın. Bakın hemen şöyle birlikte yapalım. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki trabzanın şurada görünen şu büyük boşluğuna değil, bakın şuradaki ve yani iki ipinin arasına giriyorum. Bakın buradan bir adet ilmek alıyorum ve ardından ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar bakın ikili trabzanlarınızın trabzan noktaları bakın dümdüz sütun gibi gelir. Bakın hemen bir tane daha yapalım. Ne yapıyorduk? Bir adet zincir çekiyorduk. Bir sonraki trabzanın üzerine geçmeden önce hemen tığımızın üzerine bir adet ilmek alıp bakın hemen bir sonraki trabzanın direkt trabzanın içerisine giriyorum arkadaşlar. Bakın şurada V hattı var. Şöyle bakın ipimin geçtiği noktaya bakarsanız buraya batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğiniz zaman yine alttan ikinci yani ortada olan zincirinizin içerisine girip bir adet ilmek alıp tığınızda bekleyen ilmekten kaydırarak sıra sonunda birleştirmenizi yapabilirsiniz.
Bu şekilde arkadaşlar kafeslerimizin boyunu bir miktar büyütelim, ardından tekrar görüşelim. Arkadaşlar kafes bölümünün birinci bölümünü tamamladım. Bakın hemen sıranın sonunda şurayı sizinle birlikte yapmak istiyorum. Bakın son zincirimi çektim. Son kafesimi yapıyorum arkadaşlar. Başlangıçtaki 3 adet zincirimin ikinci zincirine batıyorum. 1 adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ilmekten bakın kaydırıyorum. Ardından arkadaşlar hemen 1 adet zincir çekeceğim ve gizleyebileceğim bir uzunlukta bırakıp bu zincirimi özür dilerim, ipimi keseceğim. Bakın şu miktar benim için yeterli. Hemen şurayı da bir sıkılayalım. Daha sonra ben bunu gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar çantanın bir ölçülerini vereyim size. Öncelikle şu ipimi bir kenara alayım. Şurada da simli ipim var. Pullu ipim var pardon. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Tam olarak bakın sık iğne bölümünden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm arkadaşlar. Hemen bakın öncelikle çantamı şöyle bir çevireyim. Bakın arkadaşlar tabandan itibaren şu bölümün bir uzunluğunu da vereyim size. Bakın sık iğne bölümü de dahil olmak üzere. Sık iğne bölümü de dahil olmak üzere. Bakın toplamda tam olarak 30 santimi biraz geçiyor. Hatta şu kafes bölümünün tek başına bir uzunluğunu vereyim arkadaşlar size. Bu da yaklaşık 19 santim. Şimdi daha yalnız çantamızı ütülemedik. Ütülediğimiz zaman tabii ki bir miktar uzama yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın. İpimi kestiğim nokta benim çantamın tam köşe noktası. Bakın şu kısa kenarın tam ortasına denk geliyor burası. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bu arada benim kafes sayım arkadaşlar eğer benim ölçülerimle başladıysanız 76 adet kafesim var benim. Şimdi şu orta noktayı ayırmak için arkadaşlar bakın ne dedik? 76 adet kafesimiz var dedik. Şimdi öncelikle şuna karar verdim. Dedim ki ben şu ara bölümde burayı örmeyeceğiz çünkü artık. Bura için ben 14 kafes yani kutu ayıracağım dedim. Siz bu miktarı dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz, daha az da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ama bana kalırsa 14 adet ideal. Şimdi arkadaşlar bakın 14 adet ortalar için ayırınca bu iki yan için toplamda bakın şu dedim ya tam benim orta yerim. Daha doğrusu yan tarafın tam köşesi. Şimdi buradan 12 adet kutu saydım arkadaşlar. Hemen 12.'nin bitimine bakın işaretleyicimi taktım. Ardından 14 adet saydım. 14'ün hemen bitimine yeniden işaretleyicimi taktım. Şimdi arkadaşlar bakın 12 adet kafesinizin burada kalması lazım. Yine arkada da 12 adet kafesinizin olması lazım ki şu orta noktalar birbirine denk gelsin. Dolayısıyla bakın 2 işaretleyicini şu şekilde yan taraftan dolanarak ölçtüğünüz zaman 12 24 adet kafes yapması gerekiyor. Yani ne dedik bakın 14 adet kafesi bıraktık ortada. Bu ön tarafı için yine 12 adet kafes bıraktık. Ardından arka için 12 adet kafes bıraktık. Yine 12.'nin hemen bitimine bakın işaretleyicimi taktım. Ardından yine boş bırakacağım, örmeyeceğim alan için 14 kafes bıraktım ve geri kalan 12 kafes de tam benim diğer köşeye kadarki kafes sayıma denk geldi. Dolayısıyla bakın 24 adet bu taraftan yani bir işaretleyicimden şöyle kenardan dolandığınız zaman diğer işaretleyiciye kadar 24 adet kafes var. Keza burada da aynı şekilde. Şimdi bu aşamada artık ipinizi kesmeniz gerekiyor. Çünkü bakın şimdiye kadar hep döne döne gittik. Her ne kadar sıra sonlarında birleştirme yapmış olsak bile hep örgümüzün tek tarafından ördük. Yani arka yüzünü çevirmedik. Bakın bu sıradan itibaren git gel şeklinde. Yani bir önden öreceksek bir diğer sırada arkadan örerek örgümüzü yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir hemen yine iplerimi almak istiyorum. Bakın yine hem pullu hem kağıt ipimle birlikte devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ben iki farklı iple ördüğüm zaman her zaman uçlarına şöyle ufak da olsa bir düğüm atıyorum. Burada atıp atmamak sizin tercihiniz. Ben rahat ediyorum açıkçası. Bakın
İlk işaretleyicimi öncelikle ya da onu çıkarmadan önce arkadaşlar bakın şöyle bir adet kilit zinciri oluşturalım. Bakın bir adet zincir çekerek bir ilmek oluşturalım. Bu bizim artık bakın şu şekilde ilmeğimizi oluşturacak. Şimdi bakın bu bölüm benim örmeyeceğim bölüm. Hemen şuradaki işaretimi çıkarıyorum ve tığımı buradan geçiriyorum. Yalnız arkadaşlar bakın yine şöyle ince bir tığ alayım arkadaşlar müsaadenizle. Bakın şuradaki boşluklara girmeyeceğiz. Bakın şuradaki boşluklara girmeyeceğiz. Biz ne yaptık her defasında? Bakın şurada bizim ikili trabzanlarımızın şurada iki ipinin arasında kalan bir V hattı var. Bakın buralara batarak şu trabzanlarımızı böylelikle kolon gibi dümdüz uzatmış olduk. Aksi halde arkadaşlar şu kolonları pardon ikili trabzanlarınızın şu bacakları her defasında biraz böyle sağa kayarak olacaktı. Düzgün durmasını istiyorsanız bu şekilde tam orta notaya batabilirsiniz. Bakın yine aynı noktaya tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi öncelikle buradan bir çıkarıyorum. Bakın ilmeğimi buradan bir çekiyorum. Ardından şimdi her sıra başında ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 adet zincirle başlıyorduk. Yine 3 adet zincirle başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Bu 3 zincirin 2 tanesi arkadaşlar şöyle trabzanın bacağını oluşturacak. Üçüncü zincirde tepe noktasını oluşturacak. Bakın tığımızın üzerine ip aldık. Bu aşamada bakın şu ipimi de gizleyeceğim aşağıdan. Bakın hemen bir sonraki ikili trabzanın şu şekilde V hattının içerisine girip bir adet ilmek alıyorum. Ardından ilk iki ilmeği birlikte, sonraki iki ilmeği birlikte çekerek bakın ikili trabzanımı yapıyorum. Geri kalan trabzanlarımız, özür dilerim kafeslerimiz aynı şekilde devam edecek. Bakın bir adet zincir çektim. Tığımın üzerine ip aldım ve bir sonraki ikili trabzanın bakın şu şekilde V hattının içerisine. Bu arada arkadaşlar bu V hatlarına şöyle dik 90 dereceyle giremeyebilirsiniz. Bakın şöyle sola doğru kayarak tığınızı geçirirseniz daha rahat batmış olursunuz. Bakın bir adet ilmek aldım. İlk iki ilmeği birlikte, sonraki iki ilmeği birlikte çekerek ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar kafeslerinizi yapmaya bu şekilde devam edin. Bakın bu arada kafesimin özür dilerim çantanın yan tarafına doğru gidiyorum. Ardından diğer yana dolanıp bakın tam arkadaki diğer işaretleyicimin olduğu bölgeye kadar geleceğim. Şimdi bu son işaretleyiciye kadar örelim arkadaşlar ardından tekrar görüşelim. Sıranın sonuna geldik. Bakın arkadaşlar hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Bu artık benim 24. kutucuğum olacak. Bakın hemen bir adet zincirimi çekiyorum öncelikle. Tığımın üzerine ip aldım. Hemen son trabzanımı bakın şu şekilde üzerine girip ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın işaretleyicimden sonra artık devam etmeyeceğim. Dolayısıyla bakın öncelikle sıra başlarında yaptığımız gibi bakın 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Ardından bakın örgümüzü çeviriyoruz. Bu defa geriye doğru gideceğiz. Çevirdiğiniz zaman arkadaşlar bakın yine aynı şekilde şurada bakın şuradaki tepe boşluklarına girmeyin arkadaşlar. Bakın şöyle normal koşullarda bakın girmeniz gereken bu taraftan batsaydınız arkadaşlar batacağınız yer şöyle yine ince tığımı alayım. Bu taraftan gidiyor olsaydık batacağımız nokta arkadaşlar bakın burasıydı. Dolayısıyla bakın bunun tam tersi yönünden bakın tığınızı geçirdiğiniz zaman batmanız gereken yeri bakın bu şekilde zaten otomatik olarak görebilirsiniz. Yani şurada bakın bizim yine bir zincir hattımız var. Trabzanımızın. Bakın tepe noktası şurası, şurada görünen yer oraya batmıyoruz. Hemen bunun yanındaki şu zincir hattının içerisine batarak yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Pardon arkadaşlar bir yeniden yapayım. Tığımın üzerindeki ip çok gevşemiş çünkü. Bakın ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen bir tane daha birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın bir zincir. Ardından aynı yere. Bakın şurada arkadaşlar. Şurada benim bakın tepe boşluğumuz var. Bu tepe boşluğuna batmıyoruz. Şurada bakın zincir hattımız var. Hemen
buraya batmak suretiyle tığımızın üzerine ip alıp buraya batmak suretiyle ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi artık dönerek değil, git gel şeklinde ikili trabzanlarımızı yapacağız. Bakın şöyle çevirdiğinizde de zaten yine ikili trabzanlarınız bakın kolon gibi dümdüz devam edecek. Şimdi burayı bakın şöyle bir göstereyim size. Bakın bir sıra örmüş olduk zaten. Şimdi ikinci sıraya başladık arkadaşlar. Bu hattı dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Buradaki kafes sayınızı, sıra sayınızı dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Buraya her ne yapıyorsanız, kaç sıra yapıyorsanız arkadaşlar, bakın şuradaki iki işaretleyici arasına da aynı sıra sayısıyla kafeslerinizi yapmayı unutmayın. Şimdi ben de bir miktar öreceğim, ardından tekrar görüşeceğiz. Çantamızın şöyle bakın askı gelecek bölümünü ben 5 sıra kutucuk olarak ördüm. Bu miktar benim için yeterli. Ben bu bölümün çok uzun olmasını istemiyorum. Ancak tabii ki siz dilediğiniz sırada yapabilirsiniz. Hemen bakın size bir santim cinsinden yapmış olduğum uzunluğu da vereyim. Şimdi ütülediğimizde burası bir miktar uzayacaktır. Bakın hemen size örmüş olduğum miktarı vereyim. Arkadaşlar tam 9 santim olarak örmüşüm. Şimdi hemen bir tığımı almak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ardından sık iğnemizi yaptıktan sonra bir sırada kaydırma yapıp çantamızı tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben sık iğne yaptığım sırada pula ip kullanmak istemiyorum. Çünkü pula ip arkadaşlar biraz zor örülüyor açıkçası. Dolayısıyla ben çantanın şu kenar bölümünün biraz daha güçlü durmasını istediğim için bakın pullu ipimi keseceğim bu aşamada. Hemen pullu ipimi öncelikle bir kenara bırakmak istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağım. Dediğim gibi siz pullu iple de yapabilirsiniz bu sık iğne ve kaydırma sıranızı. Bakın hemen bir pullu ipimi şöyle bir bağlayacağım ki açılma yapmasın. Şimdi makasımı da bir kenara bırakmak istiyorum. Evet. Dediğim gibi bakın bir sıra sık iğne yapacağız. Şimdi arkadaşlar sık iğnelerinizi yaparken bakın şu şekilde yapın lütfen. İkili trabzan olan kenarları bakın şuralar bizim ikili trabzanlarımızın kolonlarını oluşturan kenarlar. Keza bakın çantamızın arka tarafında da aynı şekilde kolonlar var. Bu kolonların olduğu kutucuklara ikişer adet sık iğne yapacağız. Ancak bakın kutudan kutuya geçerken bir adet zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Bu kutucukların içerisine ise bir adet sık iğne yapacağız. Tabii arkadaşlar bu sayıya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan husus çantanızın kasma yapmayacak kadar az sayıda sık iğne yapmamanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar yahut potluk yapmayacağı kadar da çok sık iğne yapmamanız gerekiyor. Dediğim gibi bu rakamlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz ama genel olarak ben şu ikili trabzanların olduğu yere 2 adet sık iğne yapmanızı yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle bir adet zincirinizi çekin. Bakın ipimizi hiç kesmedik. Sadece ben pullu ipi kestim. Sizler pullu iple devam edecekseniz eğer bu pullu ipinizi de kesmeyin. Öncelikle bir adet zincir çekin. Burada arkadaşlar bakın kutucukların içerisine sık iğne yapacağız ama bakın şu şekilde şu trabzanlarımızın birleşme noktalarına, bakın trabzanlarımızın tepe noktalarına da ayrıca yine sık iğne yapacağız. Bakın hemen öncelikle ilk kutucuğuma, özür dilerim, bakın şuradaki ikili trabzanın şurada bir boşluğu var. Bu boşluğun kendisine girip bakın 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi köşelere duruma göre 2 yahut 3 adet sık iğne yapın arkadaşlar. Ben çantanın buradaki ağız bölümündeki köşelerine 3 adet sık iğne yapacağım. Şuralara ise bakın şuradaki köşelere ise öncelikle 2 adet yapacağım. Duruma göre 3'e de çıkarabilirim bunu. Şimdi öncelikle 2 adet sık iğne ile başlayacağız. Ardından sırayı tamamladığımızda buraya bir adet daha sık iğne yapıp burayı 3'e tamamlayacağız. Şimdi bakın bir adet sık iğnemizi yaptık.
Bu arada bakın kesmiş olduğum pullu ipimi de bu aşamada gizleyeceğim. Şu ipi, pulu şöyle bir kenara alayım arkadaşlar. Bakın hemen aynı boşluğa bir adet daha sık iğne yapıyorum. Dolayısıyla bakın köşeye 2 adet sık iğne yaptım. Dediğim gibi sıranın sonunda buraya bir adet daha sık iğne yaparak burayı 3'e tamamlayacağım. Şimdi bakın burası benim ikili trabzanımın kolonu. Buradaki kutucuğun içerisine 2 adet sık iğne yapacağım. Bakın 1, 2. Ardından şuradaki hemen köşeye, bakın şuradaki boşluğa da girebilirsiniz. Uygun gördüğünüz bir yere. Bakın buraya da girebilirsiniz. Hemen bir adet sık iğne de buraya yapacağım. Ardından yeniden kutucuğa atlayıp kutucuğun içerisine 2 adet sık iğnemi yapacağım. Ardından bakın şuradaki boşluğa, yani şurada bakın kutucuğumun şuradaki trabzan boşluğuna girip bir adet sık iğne buraya yapacağım. Bu kenarı sizinle birlikte tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın hemen bir sonraki kutucuğa atladım. Buraya yine 2 adet sık iğne yaptım. Ardından bakın koluna geldim. Kolunun bakın şuradaki boşluğuna, hemen boşluğun içerisine girip bir adet sık iğnemi yaptım. Tekrar kutucuğa geçtim. Kutucuğa 2 adet sık iğne. Ardından bakın şuradaki boşluğun kendisine girdim. Buraya bir adet. Tekrar kutucuğa geçiyorum. 2 adet. Ve bakın köşeye geldim. Şöyle ipimi bir miktar rahatlatayım arkadaşlar. Evet. Buraya kaç tane yaptık? Bir bakalım. Bir tane yaptık kutucuğa. Hemen bir tane daha yaparak 2'ye tamamlıyoruz. Şimdi bakın. Köşenin hemen şuradaki trabzanın üstündeki noktaya. Öncelikle bir hemen 2 adet sık iğne yapalım. Duruma göre bakalım. 2 yeterli gelirse 2 de bırakalım. Yeterli gelmezse burayı da 3'e tamamlayalım ama sanki 2 yetecek gibi. Evet. Bakın arkadaşlar. 2 adet yeterli gelecek. Ardından bakın kutucuğa atlıyorum. Burası benim birer adet zincir çektiğim kutucuklar. Bakın buralara bir adet yapacağım. Sadece ikili trabzanların trabzanları yaparken ki kolonlarını ikişer adet yaptım arkadaşlar. Bakın buradaki kutucuğa bir adet yaptım. Ardından bakın trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet de buraya yapıyorum. Şöyle düzgün giremedim arkadaşlar. Ardından yeniden kutucuğa giriyorum bir adet. Ardından bakın trabzanın yine tepe boşluğuna giriyorum bir adet. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şurada U şeklini oluşturan boşlukta şuradaki boşluğa 2 adet sık iğne yapın arkadaşlar. Ardından bakın ikili trabzanlarınızın kolonlarına geleceksiniz. Buralara ikişer adet sık iğne yapın. Ama dediğim gibi bu sık iğne sayılarına bağlı kalmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan çantanızın kasma yapmaması yahut çok gevşek durmaması. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda yeniden görüşeceğiz. Bir sıra boyunca bakın sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar. Bakın son kutucuğumdayım. Hemen bu kutucuğa da giriyorum. Bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın başlangıçta köşeye hatırlarsanız 2 adet sık iğne yapmıştık. Hemen aynı köşeye giriyorum. Bir adet daha buraya sık iğne yaparak köşedeki sık iğne sayımı bakın 3'e tamamlamış oluyorum. Diğer köşelerde de 3 adet sık iğne yaptık bu arada. Şimdi bakın arkadaşlar ilk yapmış olduğum sık iğnenin bakın tepe boşluğuna giriyorum. Buradan bir adet ilmek alıyorum. Almış olduğum ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırarak bakın bileşimimi yapıyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bir sıra boyunca kaydırma yapacağız. Bakın hemen sıradaki boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Bu aşamada tığınızdaki ipinizi lütfen çok kasmayın arkadaşlar. Bir miktar gevşek bırakın. Bakın tığımdaki ipten kaydırıyorum. Ardından bir sonraki boşluğa giriyorum. Bakın ilmek alıyorum. Tığımdaki ipten kaydırıyorum. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Her sık iğnenin
tepe boşluğuna bakın birer kere batarak ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırarak kaydırmamı yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar yine bir tur boyunca kaydırmalarımızı yapalım. Ardından yeniden görüşelim. Bakın bir sıra boyunca kaydırmalarımı yaptım. Son sık iğneme de kaydırmamı yaptıktan sonra şöyle bakın bir miktar ipimi uzun tutup ardından kestim. Şimdi arkadaşlar ipinizi şu şekilde öncelikle çekerek bir çıkarın. Şöyle daha ince bir tığa ihtiyacım olacak. Şimdi bakın arkadaşlar benim ilk kaydırma yapmış olduğum zincirim bakın şurası. Bu arada arkadaşlar bakın şu tepedeki zincirden bahsetmiyorum. Şu şekilde kaydırma yapmak suretiyle oluşan zincirlerden bahsediyorum. Bakın benim ilk kaydırma yapmış olduğum hattım burası. Şimdi bakın bu ipimi alıyorum. Öncelikle bakın tığınızı bu zincirin altından şu şekilde komple geçirin. Ardından ipinizi bu noktadan bir çekip çıkarın. Şimdi arkadaşlar buraya yeni bir zincir hattı oluşturacağız. Böylelikle nerede başladık, nerede bittik belli olmayacak. Şimdi bakın ipimin gelmiş olduğu zincir bakın şuradaki son kaydırma zinciri. Bu zincirin de şu şekilde bakın alttan ortasından tığımı geçiriyorum. İpimi bu defa bu ortadaki noktadan çıkaracağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle tam alamadım. Müsaadenizle bir tekrar yapacağım. Bakın son zincirim burası. Bunun içinden tığımı geçirdim ve ipimi bu defa bakın şu şekilde buradan çıkarıyorum. Bakın böylelikle tertemiz bir şöyle yakından göstereyim. Zincir hattı oluşuyor arkadaşlar. Nerede başladık, nerede bittik hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi arkadaşlar bakın ipinizi bir miktar aşağıya doğru yürütün. Şöyle bir miktar aşağıya alalım ipimizi. Kağıt kolay sökülmez ama ben yine de burada bir düğüm oluşturmak istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle müsait bir noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi buradan geçirerek bakın öncelikle bir zincir oluşturuyorum. Ardından daha doğrusu ilmek oluşturuyorum çok pardon. Ardından bir zincir çekiyorum ve ipimi şu şekilde çekip sıkılıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde de ipimi sabitlemiş oluyorum. Şimdi daha sonra ben ipimi yürütmeye ve gizlemeye devam edeceğim. Tabii bu gizlemek için çok uzun bir miktar. Bir miktar şöyle şu kadar bir miktar gizledikten sonra ipimi keseceğim. Şimdi arkadaşlar artık çantanın sapının montajı aşamasına geçtik. Yalnız çanta sapını montelemeden önce lütfen çantanızı şöyle bir iç tarafından buharlı ütüyle güzelce bir ütüleyin. Şimdi arkadaşlar gidip çantamı ütüleyeceğim. Ardından çanta sapımın montajını yapacağım ve gelip çantamın son halini sizlerle paylaşacağım. Çantamızı artık tamamladık arkadaşlar. Nasıl videonun başında size mankenlik yaptıysam videonun sonunda da çantamın mankeni yine ben olayım dedim. Çünkü o kadar beğendim ki bu çantayı yine ben teşhir etmek istedim size. Arkadaşlar bakın şöyle bir son halini çantamın paylaşmak istiyorum. Bu arada çantanın tabanına keçe diktik hatırlarsanız. Bakın çantanın tabanındaki keçeden hiçbir şekilde eser yok. Şöyle bir çantamı yeniden düzeltip sizle paylaşayım. Arkadaşlar ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İnanın tüm yorumlara tek tek dönüyorum. Bu arada yapmamı istediğiniz projeler varsa bu bir çanta da olabilir, daha farklı bir şey de olabilir. Yeter ki el örgüsü olsun. Lütfen bana Instagram'dan iletin. En kısa zamanda o projeleri de gerçekleştiririz. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.